Dünya kültürlerinde ve dinlerinde karşımıza pek çok ilginç varlık çıkar. İblisler, cinler, kötü ruhlar, düşmüş melekler gibi çeşitli karakterler. Fakat bunlardan bir tanesi kökeni ve sembolize ettiği şey ile diğerlerinden biraz ayrılıyor. Meşhur fettan varlık Lilith. Belki onu daha önce duydunuz, belki de ilk kez öğreneceksiniz. Fakat bu varlık anlatılanlara göre ilk insanın yaratılışından beri bizimle. Nasıl mı? Çünkü kendisi bizzat Adem'in ilk eşi. Peki pek çoğumuz dini kültüre göre bu kadar önemli bir varlıktan neden haberdar değiliz? Çünkü insanlar eski sevgililerinden konuşmayı sevmezler. Özellikle de o eski sevgili sizi terk edip gittiyse. Mitler, destanlar ve hatta dinler, insanlık tarihi boyunca binlerce yıl içerisinde ilk çıktıkları hallerinden kopup her gelen nesil ve medeniyet ile bazen içleri boşaltılmış, bazen de içleri gereğinden fazla doldurulmuş olgulardır. Zamanın getirdiği bu dezenformasyondan hiçbiri kurtulamaz. Nihayetinde insan işine gelmeyen her şeyi törpüleyip işine geleni yüceltmeyi seçen bir varlık. Bu dezenformasyonun en ciddi boyutta yapıldığı konulardan bir tanesi de ne yazık ki kadın konusu. Her ne kadar günümüzde kanunlar ve sistemler ile cinsiyetler arası adalet eşitliği sağlanmaya çalışılsa da halen bariz bir biçimde ataerkil bir dünyada yaşıyoruz. Peki hiç düşündünüz mü? Bunun sebebi ne olabilir? Kadiri mutlak yaratıcı hepimizi eşit yarattıysa cinsiyetlerin, renklerin bir önemi yok. Benim için önemli olan sizin takvanız dediyse neden bugün dünya bu halde? İşte bunu anlamak için Lilith denilen varlığın hikayesini çok iyi anlamanız lazımdır. Çünkü onun hikayesi sembolizmle ya da metaforlarla dolu olsa bile aslında günümüzdeki ataerkil toplumun nasıl dizayn edildiğini ve kadınların nasıl ikinci plana atıldığının hikayesidir. Bu videomuzda da birlikte yine bir zaman yolculuğuna çıkacağız ve insanlık tarihi boyunca adım adım Lilith nasıl oluşmuş ve günümüzde kundaktaki bebekleri öldüren varlığa nasıl dönüşmüş göreceğiz. Hazırsanız yolculuğumuz başlıyor. Bize öğretildiği kadarıyla tarihin başladığı topraklardayız ve her zamanki gibi Sümer medeniyeti karşımıza çıkıyor. Lilith isminin kökeni burada anlatılan bir Anunnaki hikayesinde karşımıza çıkmakta. Inanna ve Hulapu ağacı hikayesi. Buna göre Sümerlilerin bilgelik ve yaratıcılık tanrısı Enki, Fırat Nehri kenarına bir ağaç diker. Fakat çıkan bir fırtına sonucu ağaç tam gelişmediği için kökünden sökülür ve nehre düşer. Bir süre sürüklendikten sonra bu ağacı güzellik ve aşk tanrıçası Anunnaki Inanna bulur ve nehirden çıkarıp kendi şehri olan Uruk'taki bahçesine diker. 10 sene boyunca ağaçla ilgilenen Inanna sonunda onu ulu bir ağaca çevirir ve bu güzel ağacın gövdesinden kendisine bir taht ve yatak yapma planı yapar. Lakin işler karışır. Inanna'nın sözünü dinlemeyen bir yılan, bir anzu kuşu ve karanlığın hizmetkarı olan Lilith ağacın gövdesini evleri olarak seçmişlerdir. Inanna'nın gözleri yaşlıdır çünkü ne yaparsa yapsın bu 3 istilacı ağaçtan ayrılmazlar. Neyse ki günü kurtaracak kahraman yetişmiştir. Meşhur Gılgamış. Gılgamış dev baltası ile yılanı öldürür ve bunun üzerine anzu kuşu uçar gider. Lilith'in evini de bozan Gılgamış onun da vahşi doğaya doğru kaçmasını sağlar. Lilith'e ait elimizdeki ilk tarihi hikaye işte tam olarak budur. Pek de öyle bebekleri kundakta öldüren ya da Adem'i cennette terk eden kadın hikayesi gibi değil mi? Hatta gelin biraz daha detaya inelim. Hikayede Lilith evini ağacın gövdesine yapmıştır yazıyor ve sonrasında da uçup vahşi doğaya döndüğü belirtiliyor. Aslında kelime kökenini araştırdığımızda bunun nedenini anlarız. Lilith kelimesi şu anlamlara gelir: gece canavarı, gece yaratığı ve baykuş. Şimdi canavar kelimesini filmlerdeki gibi düşünmeyin. Canavar vahşi hayvan demektir. Daha sonra popüler kültür sayesinde günümüzdeki gibi abuk subuk uzaylı yaratıklar için kullanılmaya başlandı. Yani bu Sümer hikayesinde Lilith denilen canlı aslında bildiğimiz baykuştur. Ki bilirsiniz baykuşlar gecenin sessiz ve korkulan avcılarıdır. Bu kelime çağlar boyunca da kendini tekrar etmiştir. Hatta günümüzde bile baykuşun bilimsel adı Athena Noctua Lilith'tir. Ve evet, baştaki Athena de Yunan tanrıçası Athena'dan gelmektedir. Ki kendisinin de sembolü bir baykuştur. Tıpkı bu hikaye gibi takip eden senelerde çeşitli Akat ve Babil mitlerinde de Lilith'i geceleri vahşi ormanda dolaşan sessiz ve tehlikeli bir canlı olarak görmeye devam ederiz. Peki olaylar sade bir baykuştan nasıl oldu da bu denli değişik bir hal aldı? Aslında baykuş anlamındaki Lilith'ten sonra aradan geçen uzun zamanda neler olduğuna dair bilgimiz ne yazık ki az. Yeni bulunan tabletlerle bu döneme ait daha fazla bilgi ediniyoruz ama Lilith'e dair içerikler oldukça kısıtlı. O sebepten tarihteki yolculuğumuzu biraz daha ileri sarıyoruz ve 3 büyük semavi dinin şafağına gidiyoruz. Yahudilik doğuyor ve onun doğuşuyla beraber ne yazık ki kadınların da batışı başlıyor.
Evet, geldik semavi dinlerin çağına. Dinler öncesi çağda baykuş olarak korkutucu bir gece avcısı şeklinde tasvir edilmiş Lilith bir anda karşımıza sıra dışı bir şekilde çıkıyor. Yaratılan ilk insan olan Adem'in ilk eşi. Şimdi burada size anlatacağım hikaye Tevrat, Zohar, Ben Sira kitabı gibi İsrailiyat kaynaklarından alınmış bilgiler olacak. Çünkü elimizde başka bir kaynak yok. Bu içerikleri tek tek araştırmak isteyenler için açıklamaya link bırakıyorum. Ama temelde hepsi aynı hikayeyi bazı küçük detay farklarıyla anlatıyorlar. Ben size hepsinin birleşimini genel olarak anlatacağım. Tevrat'ta Yaratılış 1'de Tanrı'nın dünyayı ve içinde yaşayan her şeyi yaratmasının ardından Adem'i ve aynı şekilde eşini Tanrı'nın kendi görünümünden yarattığı yazılıdır. Yani her ikisi de aynı anda yaratılmıştır. Bunu aklınıza tutun, birazdan bu konuya geleceğiz. Ama Yaratılış 2'de ise önce Adem'in yaratıldığı, daha sonra onun kaburgasından kadının yaratıldığı yazmakta. Uzmanlar halen bunlardan hangisinin doğru bir anlatımı olduğunu tartışmaktalar. İşte bu iki farklı hikaye arasındaki boşluğu da Lilith ile doldururlar. Hikayemiz şöyledir. Tanrı Rab dünyanın kilinden Adem'i ve Lilith'i birlikte yaratmıştır ve her ikisi de eşittir. Fakat zamanla Adem Lilith üzerinde otorite kurmaya başlar ve olaylar ikilinin cinsel ilişki yaşadıkları bir anda patlar. Lilith her zaman Adem'in hem gündelik hayatta hem de cinsel ilişki sırasında üstte olmasından dolayı bunu bir haksızlık ve aşağılama olarak görür. Ve ikimiz de eşitiz, ben de senin haklarına sahibim ve üstte olmak istiyorum der. Adem bunu kabul etmez ve tartışma şiddetlenir. Hatta bazı anlatımlara göre Adem şiddete başvurur. Bunun üzerine ipleri koparan Lilith, Tanrı'nın gizli ismini 3 kez tekrarlar ve cennetten uçup gider. Geçen zamanda Adem yalnızlıktan ötürü perişan olur ve Tanrı'ya durumundan bahseder. Bakın bana yorumlarda bazı kişiler ya Tevrat'a, İncil'e, kısaca İsrailiyat kaynaklarına çok sert çıkıyorsun, ayıp filan diyorlar. Onlar iyi dinlesinler. Şu an anlattığım her şey bu kaynakların birebir yazdığı şekilde size anlatılıyor. Ben kişisel yorum filan katmıyorum. Ve olaylar daha da saçma bir hal alacak. Dinlemeye devam edin. Adem Tanrı'ya durumu anlatıp yardım ister ve bunun üzerine Tanrı isimleri Senoy, Sensenoy ve Semengelof olan 3 meleği Lilith'i bulup Adem'in yanına geri getirmeleri için görevlendirir. Ve Lilith'in gelmemesi durumunda da onun cezalandırılmasını söyler. Araya bir dipnot eklemek istiyorum. Kitapta geçen Tanrı'ya bir dikkat edin. Cennette olan olaydan haberi yok. Lilith nereye gitti haberi yok. Bulunması için 3 meleği ajan olarak yolluyor. Ve gelmezlerse de cezalandırın diyor. Yani sizce bu varlığın kadir mutlak yaratıcı olması gerçekten mümkün mü? Devam edelim. 3 meleğimiz Lilith'i Kızıldeniz kenarında çeşitli iblislerin yaşadığı bir bölgede bulurlar. Ve gördükleri manzara oldukça kötüdür. Lilith günümüzde şeytan olarak adlandırılan eski baş melek Samuel ve onun iblisleriyle sürekli olarak cinsel ilişkiye girmiş ve onlardan çocuklar yapmıştır. 3 meleğimiz Lilith'e Tanrı'nın emrini söylerler ve onun Adem'e tekrar dönmesi için cennete gelmesinin emredildiğini iletirler. İtiraz etmen halinde ise seni bu suda boğacağız derler. Lilith meleklere ben artık Adem'e karşı dürüst ve iffetli olamam ve ona geri dönmek istemiyorum. Bunu Tanrı'ya iletin der. Bunun üzerine Tanrı Lilith'e ceza olarak Samuel ile daha fazla ilişki kurmaması için Samuel'i hadım eder ve Lilith'in her gün doğurduğu 100 çocuğun öleceğini söyler. Böylelikle Lilith artık lanetlenmiş bir isyancı olarak damgalanır. Hikayemiz devam ediyor. Tarihin ilk boşanmasını yaşayan Adem yalnız kaldığı için mutsuzdur ve Tanrı'dan ona daha itaatkar bir eş yaratmasını talep eder. Bunun üzerine Tanrı Adem'e derin bir uyku verir ve onun kaburga kemiklerinden birini alıp özünden kadını yaratır. Adem uyandığında kadının güzelliğiyle büyülenir ve ona yaşayan her şeyin anası anlamına gelen Havva adını verir. İkilimiz cennet bahçesinde mutlu mesut yaşarlar ama bu esnada Lilith'in çocukları her gün melekler tarafından öldürülmeye devam edilir. Lilith ona bu acıyı çektirenlerden intikam alacağını ve Adem ile Havva'nın soyundan gelen çocukları eline fırsat geçtikçe öldüreceğini söyler. Erkek bebekleri ilk 8 gün içinde, kızları ise ilk 22 gün içinde. Tek bir kural koyar. Eğer aileler bebeklerin yanına bir muska koyup içine Lilith'in gardiyanı olan 3 meleğin isimlerini yazarlarsa o bebekleri öldürmeyecektir. Ve işte bu olay ile birlikte günümüze kadar ulaşan lohusa kadınların yalnız bırakılmaması, kırmızı lohusa şerbeti içilmesi, yeni doğum yapan annenin başına kırmızı kurdele takılması hep Lilith'ten ya da Anadolu ismiyle Albız'dan, al karısından korunma adetlerinin günümüzdeki yansımalarıdır. Kısaca İsrailiyat İncil'i de kapsayarak şu mesajı vermektedir. Erkek ve kadın eşit değildir. Erkeğe itaat etmeyen kadınlar Lilith gibi olurlar ve yoldan çıkarlar. Lilith gibi bireysel olmayın, Havva gibi itaatkar ve anaç olun. Yerinizi bilin. İşte geceleri kendi halinde avlanan baykuşumuz Lilith'in binlerce yıl içerisinde nasıl bir kötü kadın örneğine dönüştüğünü biraz olsun gördük.
Şimdi doğal olarak aranızda Kur'an'dan niye alıntı yapmıyorsun diyenler olacaktır. Haklılar tabii. Ama cevap basit. Kur'an'da bu konular geçmez. Araf ve Nisa suresine göre Allah kadın ve erkeği tek bir nefisten yaratmıştır diye geçer. Ve bunun dışında da Kur'an'da Havva ya da Lilith adında varlıklardan bahsedilmez. Kadın ve erkek için Adem ve eşi olarak bahsedilir. Yani bizim hikayemize eklenecek bir done Kur'an'da bulunmuyor. Peki Lilith sadece bir hikayeden mi ibaret? Yoksa bunun arkasında bir sembolizm de var mı? Evet var. Özellikle Zorah ve Kabala'da bu sembolizmi daha net görürüz. Bu ruhani sistemlere göre ana yaratıcı kendi bünyesinden dişil ve eril enerjiyi oluşturarak dualitenin hakim olduğu evreni yaratır. Yaratılanlar bu iki enerjinin birleşimiyle kendi çaplarında üreyerek yaratılış zincirini devam ettirirler. Ruhani olarak ilerlemek isteyen kişi ise bu dişil ya da eril enerjisini tam olarak benimseyip onu kontrol altına alarak kendini yükseltebilir. Bu sisteme göre Havva kadının içindeki annelik ve yaratıcılık özelliklerine atıfta bulunurken Lilith ise onun öz saygısını ve bireysel gücünü temsil eder. Bir kadın tam olarak bu iki gücün tek bir bedende dengelenmiş hali olarak yansıtılır. Ve bu Havva ya da Lilith enerjisinden hangisi daha baskınsa iç denge bozulacağı için bir takım sorunlar yaratır. Günümüz toplumunda ise Lilith tarihin ilk feministi olarak görülmekte olup özellikle kadın hakları savunucuları tarafından bir idol olarak benimsenmeye başlanmış ve Amerika'da da kız çocuklarına en çok koyulan 300. popüler isim haline almıştır. Binlerce yıldır sürdürülen ataerkil toplumun artık işleyemez hale geldiği şu günlerde kadın haklarının ilerlediğini görmek şahsen beni mutlu eden bir gelişme. Ama bu eşitliğin dengeli bir şekilde olması esas olandır. Aksi halde kadınların erkekleşerek bu hakları kazanmaları bizim yaptığımız hataları onların da yapacağı anlamına gelir ve enerjisel dengeyi bozar. İşte Lilith'in hikayesinin temeli bu şekilde. Tabii şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Tüm bu sözüm ona hikayeleri Allah'ın emri mertebesine çıkaran ve işine geldiği gibi yorumlayan hem cinslerimin de binlerce sene boyunca dini işlerine geldikleri gibi uygulamışlar ve kadınları daha alt bir kesim olmaya zorlamışlardır. Bunu yapmak için de tıpkı bu Lilith örneğinde olduğu gibi dini metinlerdeki boşlukları kendi uydurmaları olan hikayeleriyle süsleyip toplumu işlerine geldiği gibi dizayn etmişlerdir. Ve ne yazık ki cahil kitleler de bu uydurma hikayelere inanıp hatta onları adetlerinin, kültürlerinin bir parçası haline getirip daha da büyütmüşler ve sonunda kendi hapishanelerini inşa etmişlerdir. Ataerkil sistem gücünü korumak için kadınları yeri geldiğinde toplum baskısı kullanarak, yeri geldiğinde din, kitap olaylarını kullanarak tüm bunların etki etmediği kadınları da şiddet yoluna başvurarak ezmişlerdir ve ezmeye devam etmektedirler. Günümüzde cahil toplumlar kitapta eşit yaratıldınız demesine rağmen kadınları yanlarında bile yürütmezler. Arkalarında yürütürler. Kadınların tek başlarına çoğu şeyi yapmasına engel olurlar. Elbiselerine karışırlar, fikirlerine karışırlar ve onları daha da sindire sindire kimliklerini silerler. Bu eğitim seviyesi düşük hemen her ülkede yaşanan klasik olaydır. İster dini bir yönetim olsun ya da olmasın. Halbuki eğitim ve zeka seviyesi belirli bir yere gelmiş erkek kadına saygı duyar. Onu eşiti olarak görür. Burada eşitliği kelime anlamı olarak düşünmeyin. O bir aldatmacadır. Bu dünyada yaratılmış hiçbir canlı diğeriyle eşit değildir. Cinsiyetler arasını geçtim, kendi cinsimiz arasında bile eşit değiliz. Kimisi daha hızlı, kimisi daha zeki, kimisi daha cesur ya da güçlü. Sonsuz değişken var. Ama önemli olan adalettir. Tüm canlılar, tüm cinsiyetler için eşit şekilde adalet mutlak olmalıdır. Eşitlik ve adalet arasındaki farkı anlamanız için şu basit görsel bile yeterlidir. İster son derece dindar bir insan olun, ister bu işleri zerre sallamayan birisi olun. Bu sizin tercihinizdir. Ama bir insan evladı olarak hem karşı cinsinize hem de yaşadığınız dünyadaki tüm canlılara karşı eşit şekilde adil olmak sizin görevinizdir. Bunun olmadığı yerde ne medeniyetten bahsedebiliriz ne de insanlıktan bahsedebiliriz. Toplumların din ve kültür kisvesine sığınıp güçlünün güçsüzü ezdiği bu dünya düzeninin bitip adalet ve vicdanın tüm insanlık için, tüm canlılar için eşit şekilde sağlandığı insana yakışır bir dünyada yaşamak dileğiyle bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.